Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Redmi Note 9 cihazının oyun performans testini yapıyoruz. Intro. Cihazını ödünç verdiği için Osman arkadaşıma teşekkür ederim. Şimdi vakit kaybetmeden cihazın teknik özelliklerinden bahsedeyim ve ardından oyun testlerimize geçelim. Cihazımız giriş orta seviye işlemcilerinden MediaTek Helio G85 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli ve çekirdeklerin ikisi ARM Cortex A75 mimarisine sahip 2 GHz hızında çalışan performans çekirdekleri. Diğer 6 çekirdek ise ARM Cortex A55 mimarisine sahip ve 1.8 GHz hızında çalışan tasarruf çekirdekleri. Ayrıca bu işlemcinin 12 nanometre üretim sürecine sahip olduğunu da söylemek istiyorum. Redmi Note 9 cihazının ekran kartı ise Mali G52 MC2 ve bu ekran kartı 1000 MHz hızında çalışıyor. Elimizdeki cihaz 128 GB depolamaya sahip olduğu için 4 GB RAM'e sahip ve son olarak cihazın Antutu puanının 206.000 puan civarında olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelin isterseniz cihazın oyun testlerini yapalım. İlk oyunumuz olan Asphalt 9'a giriş yaptık. Ayarlarımıza bakalım. Grafik ayarımızı yüksek kaliteye aldık ve oyunumuza başlıyoruz. Oyunu yeniden başlatmamızı istiyor ayarları uygulamamız için. Yeniden başlatalım. Oyunumuza giriş yaptık. Şimdi değiştirdiğimiz ayara göz atalım. Gördüğünüz gibi görsel kalitemiz yüksek kalitede. Bakalım en yüksek ayarlarda Asphalt 9'da Redmi Note 9 nasıl bir performans veriyor. Oyunumuzun maksimum olarak 30 FPS desteklediğini unutmayalım. Gördüğünüz gibi cihazımız 20 ile 30 FPS arasında performans gösterdi. Şimdi aldığımız FPS değerlerini doğrulamak adına bir oyun daha atalım ve testimize devam edelim. Şimdi sıradaki oyunumuz Mobile Legends'a geçiş yapabiliriz. Sıradaki oyunumuz Mobile Legends'a giriş yaptık. Hemen grafik ayarlarını size göstereyim. Gördüğünüz gibi her şey olabildiğince en yüksek kaliteye ayarlanmış durumda. Bakalım bu koşullarda Redmi Note 9 cihazımız bize nasıl bir performans verecek. Hemen bir oyuna giriş yapalım.
Evet, bu takımla daha fazla olmayacağını anladığım için teslim olmayı başlattım ve sur verdik. Şimdi diğer oyunumuz olan PUBG Mobile'a geçiş yapabiliriz. İlk olarak GFX Tool kullanmadan PUBG Mobile'a giriş yapalım. Bakalım telefonumuz normal şartlarda bize hangi ayarlara kadar izin veriyor onu görelim. Şimdi oyunumuza giriş yaptık. Hemen ayarlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi grafik ayarlarında HDR'a izin vermiyor. HD'de de yüksek olarak açabiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki bu telefonda normal şartlarda PUBG bize HD ayarlarda ve 30 FPS'e kadar destek veriyor. Şimdi gelin GFX Tool programını kullanarak bu sınırlamayı kaldıralım ve telefonumuz sınırlama olmadan bizlere yine HD ayarlarda kaç FPS veriyor onu görelim. Şimdi GFX Tool programımıza giriş yaptık. Buradan her zamanki gibi sol en üstteki seçeneği seçiyoruz. Sol en üstteki versiyonu seçtik. Daha sonrasında burada Resolution'dan 1280 HD'yi seçiyoruz. Grafiklerimiz smooth olarak kalsın. Oyun içinden ayarlayabiliyoruz zaten onu. Ve burada FPS'imizi 60 olarak seçiyoruz. Daha sonrasında yapmamız gereken, eğer istersek ben Sound Quality'yi Ultra olarak tercih ediyorum. Sağdan soldan gelen seslerin daha iyi ayrıştırılması için. En altta da Save Control kısmını Enabled yapıp Accept diyoruz. Bu reklamı geçiyoruz. Ve Run Game diyerek oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Şimdi ayarlarımızı değiştirelim hemen. Gördüğünüz gibi grafik ayarlarımız da HD bölümünde aşırı açıldı. Şimdi hemen aşırıya alıyoruz. Ayarlarımız HD ve aşırı olacak şekilde ayarlandı. Evet, oyunumuza giriş yaptık. An itibariyle gördüğünüz gibi 42, 49, 45 o civarlarda FPS'ler alıyoruz. Normal şartlarda oyun bize 30 FPS'ten fazlasını vermezken bu cihazda şu anda 30 FPS'in üstünde bir performans elde ediyoruz. Gelin biraz oynayalım. Bakalım FPS değerlerimiz nasıl olacak. Hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi şu an 60 FPS'teyiz. Ve ayağımız yere bastı. Şimdi gelin 1-2 adam vuralım. Bakalım FPS değerlerimiz ne olacak. Şu an 56 FPS'teyiz. 50'ye düştük. Bir bot da aramızdan ayrıldı şu an. Kar 98'li bot. İlginç. Teşekkürler bot. Evet, kilimizi aldık. Alana doğru koşabiliriz.
Evet arkadaşlar, rezalet bir şekilde ölerek oyunumuzun sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi almış olduğumuz FPS değerleri 35 FPS ile 55 FPS arasındaydı. Şimdi yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, cihazımızın oyun testlerini gerçekleştirdik. Cihaz Asphalt 9 oyununda en yüksek ayarlarda bizlere 20-30 FPS arasında değerler verdi. Genel olarak 25 FPS'in üzerinde kalsak da yer yer yaşadığımız FPS droplar ve ufak tefek takılmalar neticesinde 20 FPS'lere kadar düşüş yaşamış olduk. Bu cihaz için stabil bir şekilde Asphalt 9 oyununu oynamak isteyenler için düşük kalite ayarını tavsiye ederim. Mobile Legends'a geldiğimizde ise yine en yüksek kalite ayarlarında genel olarak 40 ile 60 FPS arasında değerler aldık. Oyunun genelinde Redmi Note 9 cihazı 50 FPS civarlarında performans vermiş olsa da oyun sonuna doğru. Kenan Doğulu'nun kardeşi. Oyunun sonlarına doğru ısıya bağlı performans kaybı sebebiyle FPS düşüşleri yaşamış olduk. Aynı şeyi PUBG Mobile için de söylemem mümkün. PUBG Mobile'ı HD grafik ayarında ve aşırı FPS modunu seçerek oynadık. Normal şartlarda PUBG'nin bize sunmuş olduğu kısıtlamadan dolayı 30 FPS'in üzerine çıkamazken GFX Tool uygulamasını kullanarak bu değeri 60 FPS'e kadar çektik ve cihazımız da genel olarak bizlere 45 ila 55 arasında FPS değerleri vermiş oldu. Yine oyunun sonlarına doğru ısıya bağlı performans kaybından dolayı 35 FPS'lere kadar düşüş yaşadık. Toparlayacak olursam Redmi Note 9 cihazı giriş orta seviye bir telefon olmasına rağmen Asphalt 9 Mobile Legends ve PUBG Mobile gibi oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynatmayı başardı. Bu cihazın bana göre tek sorunu ısınma problemi. Siz oyun oynarken cihazınız şarja bağlı olmadan oyun oynarsanız ve herhangi bir soğutucu gamepad kullandığınız takdirde daha uzun süreler daha yüksek FPS değerleri elde edebilirsiniz. FPS değerlerini hep birlikte gördük, yorum sizin. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkürler.